Şimdi buraya gerçek bir lider gelecek. Ona itaat eden bu devlete duyduğu kinin intikamını alacaktır. Sen neden buradasın? Ailem onun askerleriyle çarpışırken öldüler. İntikam için buradayım. Sen neden buradasın? 5 parasızken bize umut oldunuz. Cebimiz altın gördü. Başka burada para için olan var mı? Abdülhamid'e kini olmayan burayı terk etsin. Size zulmeden kim? Abdülhamid! Sizi istibdat altında yaşatan kim? Abdülhamid! Tek ve gerçek düşmanınız kim? Abdülhamid! Ona öyle bir ders vereceğiz ki hepinizin yüreğini soğutacağım. Sultanlarını korumak namına halka kurşun sıkan askerlerimi kışlaya yerleştir. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, El Muzaffer daima. Hünkârım. Hünkârım. Çok şükür iyisiniz. O kadar korktum ki başınıza gelenleri duyunca. Size bunu nasıl yaparlar? Çıkınız. Kalleşlerin oyunu. Hep aynı şey. Akılları, yürekleri mertçe savaşmaya yetmez bunların. Sinsice sırtından vurma hesapları yaparlar. Hünkârım. Bu sefer sizi zayıf yerinizden vurmaya kalktılar. Korkarım şehzademizi kaçırdılar. Gel. Eğer Seniha Sultan ve Sabahattin oğlumuzun olduğu yeri zamanında bize söyleselerdi bütün bunlar olmayacaktı. Hünkârım, Abdülkadir Sabahattin'e yerini kimseye söylemesin diye yemin verdirmiş. Ben yeğenimle konuşmaya, ona yardım etmeye gitmiştim. Nasıl yardım edecektiniz Seniha Sultan? Ne vardı aklınızda? Kaçıran adamları mı vuracaktınız? Sabahattin Abdülkadir'in takip edildiğini bildiği halde gelip bize söylememiş. Benim oğlumu kaçırdılar. Sabahattin Abdülkadir'e verdiği söze sadık kalmaya çalıştı sadece. Üstelik kaçırıldığından henüz emin değiliz. Nerede peki benim oğlum? Nerede o halde benim oğlum? Şehzademiz kaçırıldı. Doğrudur. Nasıl yani? Hünkârım siz? Siz biliyor musunuz kimin kaçırdığını? Kim kaçırdı? Ben. Adım adım Abdülkadir Efendi'yi takip edeceksiniz. Kim olduğunuzu belli etmeden uzaktan onu koruyacaksınız. Emredersiniz hünkârım. O bahsettiğiniz Abdülkadir'in peşindeki adamlar benim hafiyelerimdi. En başından beri beni oğlumun vaziyetinden haberdar ediyorlardı. Hastalandığını görünce saraya getirmişler. İyi değil. Ateşi var. Hemen saraya götürmemiz lazım.
şimdi revirde. Ay şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. Oo, kitaplar yığılmış. Çalışacağına tembellik yapıyorsun bakıyorum. Aklımı veremedim bir türlü. Limanda olanları duyunca. Sen benim için mi endişelendin yoksa? Hünkârımız için, devlet için endişelendim. Tabii devletin içinde sen de olduğuna göre senin için de. Endişe etme. Dimdik ayaktayız alimallah. Dayımın bir sözü öfkeli kalabalığı durdurmaya yetti. Çok şükür. İşte ben de bazen senin karşında öyle aciz kalıyorum Hasan. Çok düşündüm. Kendi kendime sordum. Seni diğerlerinden ayıran ne var diye. Cevabını bulabildin mi? Senin suretin de güzel, yüreğinde. Bir defa cesursun. Gözün karardı mı 7 düvele meydan okuyorsun. Ama cevabı bu değil. Cevabı burada Hasan. Hasan, sana uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var. Evet. Ben seninle... Murat Efendi. Burada mıydın? Her yerde seni arıyorum. Bir kere de arama lan Söğütlü. Bir kere de bensiz bir iş yap. Sonra da laf ediyorsun. Neden bana söylemedin diye. Tamam Söğütlü, söyle ne var? Dilşat'ın katil zanlısını sorguladım. İfadesi çelişkili. Sen haklısın. Katil o değil. Kim peki? Bulacağız Hasan. Şunun ifadesini bir de ben inceleyeyim. Hoş geldiniz sultanım. Abdülkadir. Oğlum. Ay şükürler olsun buradasın. Hünkârımız göremediklerimizi görüyor, bilemediklerimizi biliyor her zaman. Öyle. Şükürler olsun. Hekimbaşı, oğlumun vaziyeti nasıl? Hala ateşi çok yüksek. Neden soğukta mı kalmış? Soğuktan değil sultanım. Şehzademizi bu derece hasta yapan başka bir şey. Neymiş bu başka şey? Zehirlendiğinden şüphe ediyorum. Ne demek bu? Kim, nasıl olur böyle bir şey? Kim zehirlemiş benim oğlumu? Hüder Sultan sarayda mı? Şehzade Abdülkadir'den bir malumat var mı? Siz bir şey biliyor musunuz? Hünkârımız seni bulacaktır Abdülkadir. Her neredeysen bulacaktır. İngiliz hükümeti Osmanlı'nın siyasi hamlelerini anlamakta zorlanıyor Hünkâr Hazretleri. Neymiş o anlamadığınız? Gazetecileri tutuklattınız. Aralarında İngilizler de var. Halbuki onlar gerçekleri anlatmaya çalışıyor. İngiliz gazeteleri her daim doğruların peşinde olmuştur. Bu tavrınız ilişkilerimizi zedeliyor. Demek her daim hakikatin peşinde oldunuz. ...16. asırda Kraliçe Elizabeth... ...Osmanlı'nın yardımını isterken...
kendilerinin protestan olduğunu ve Müslümanlar gibi düşündüklerini söylüyor. Putperestliği cezalandıran hakiki Tanrı'ya taptıklarını ekliyor. Bizim ahlakımızda Müslümanlar gibi diyor. İşte Osmanlı ve İngiliz ilişkilerinin gerçek yüzü. Biz hala böyle düşünüyoruz. İki devlet de bu hislerle birbirine yakındır. O vakitler öyle düşünmemişsiniz ki, şimdi de öyle düşünesiniz. Kraliçenizin bu mektubundan sonra elçinizin kraliçeye gönderdiği mektup. Daha o zamanlar elimize geçmiş. İslam'dan haşa şeytani ve barbar bir din diye bahsediyor. Osmanlıları Katoliklere karşı kullanabilmek için takındıkları sahte Müslüman tavırları konusunda da Tanrı kendisi için söylediğimiz bu yalanları affeder diyor. İlişkilerin başladığı ilk anlardan itibaren yalan söylüyorsunuz. Sadrazam Koca Sinan Paşa iyi niyetiyle kraliçenizi Müslüman olması için işaret parmağını kaldırıp eşhedü demekten başka bir ihtiyaç yoktur diye İslam'a bile davet etmiş. Keşke kraliçeniz bu tavsiyeyi dinleseydi. O vakit yalan üzerine kurduğunuz hayatlarınız bambaşka olurdu. Bu vesikalar doğru olsa da sizin gazetecileri tutuklatmanız yanlıştır. Derhal bırakmanızı istiyoruz. Bu tutum devletinizin bütün itibarını sarsacaktır. Gazetecilerin hürlük esasına aykırıdır. Sizin yalan yazan gazetecileriniz hür olacak. Lakin yalan haberlerle benim milletimi esir edecekler ve biz de sesimizi çıkarmayacağız, öyle mi? Bir muharrir yalan söylediği andan itibaren vasfını yitirir. Gazetecinin işi hakikati yazmak değil midir? Bizim kaçacağımız yalanını yazıyorlar, milleti bize karşı kışkırtıyorlar, sonra da gazetelere özgürlük, öyle mi? Biz gazetecilere bir daha böyle bir şey yaşanmaması için hassas olmalarını söyleyelim. Siz de onları serbest bırakın ki bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Hünkâr Hazretleri, rica ediyorum bu seferlik. Peki. Düşüneceğiz. Haber bekleyiniz. Hünkâr, ne yapacağız? Gazetecileri verip sefarete saklanan Parvus'u alacağız. Şu olanlara hala inanamıyorum. Eşkıyalar evimizi bastı. Öldürebilirlerdi bizi. O vakit Kemalettin bizi buraya göndermenin ne büyük hata olduğunu anlardı. Hatasını anlaması için ölmüş olmayı mı tercih ederdi? Haklısın. Kapıya muhafız diktim. Bundan sonra gece gündüz yanınızda birileri olacak. Endişe etmeyin. Bunu daha evvel düşünecektiniz Vasfi Paşa. O zorbaların insafına bırakmadan evvel akıl edecektiniz. Ve o zaman alacaktınız tedbirinizi. Hakkınız var. Tedbirsizlik ettim. Lakin bundan sonra böyle bir vukuat katiyen olmayacak. Söz veriyorum size. O eşkıyalar şu anda nezarette ifade veriyor. Derhal vaziyeti Kemalettin Paşa'ya telgrafla bildirin. Artık Kemalettin Efendi'nin bizim için yapabileceği bir şey yok. Ne demek bu? Hünkârımız Kemalettin Efendi'yi vazifesinden de paşalıktan da azletmiş. Duyun kolcuları halktan zorla topladıkları malzemeyi bu depoya getiriyorlar. Bir kısmını İstanbul'a gönderiyorlar. Kalan kısmını da kendi aralarında bölüşüyorlar. Hepsi ortak bu hırsızlığa.
Peki kaç nöbetçi oluyor deponun etrafında? Genelde 2 kişiler. Zaten ayık durmuyorlar pek. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çaldıkları malları esas sahiplerine geri vermeyi. O rapor tuttuğun gencin adı neydi? İdris hünkârım. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. Niçin yalan yazarsınız? Benim kaçacağım havadisini hangi delile dayandırırsınız? Bir deliliniz olmadan aklınıza geleni yazarak meslek icra ettiğinizi mi sanırsınız? Konstantinopol gazetesi. Muharrir Levi Efendi. Galata'da bir eve dadanan çocuk hırsızla alakalı bir havadis yazmışsınız. Burada da çocuğun fotoğrafı. Evet, ben yazdım o haberi. Bu fotoğrafını bastığınız çocuk, balık halinde hamallık yaparak para kazanan bir çocuktu. Sizin bastığınız bu fotoğraf yüzünden çocuğu linç ettiler. Katili bulunamadı. Bu çocuk hayatı boyunca hiç haram lokma yemedi. Lakin sizin tiraj hevesiniz ve ahlaksızlığınız sebebiyle bu çocuk öldü. Utanın. Eğer vicdanınız varsa da bu mesleği bırakın. Yazık. İstanbul gazetesinde bir tüccarın dolandırıcı olduğuna dair Sevan Efendi'nin haberi. Tüccar kimseyi dolandırmamıştı. Lakin siz onu haber yaptınız. Bu haberden sonra kimse bu tüccarla iş yapmadı. Maalesef adam kendini astı. Arkasında 2 yetim çocuk bıraktı. Bari siz pişman olun da nedamet getirin. Her birinizin dikkat çeksin ve satışlar artsın diye yaptığınız bir sürü yalan haber ve o haberlerin söndürdüğü ocaklar. Size hakikati yazmayın demiyoruz. Yalan yazmayın diyoruz. Milleti kandırmayın. Şimdi hepinizi bırakacağım. İngilizlerin himayesinde payitahtı terk edeceksiniz. Bakalım Londra'da, Paris'te, Berlin'de yalan haber yazarak iş bulabilecek misiniz? İdris, hanginiz? Benim. Asker. Kapat. Sultanım, sultanım yavrularım durun sultanım. Sultanım, sizi yolunuzdan ediyorum lakin şehzademizle ilgili bir malumatınız var mıydı? Abdülkadir burada, sarayda. Şükürler olsun. Onun için o kadar endişelenmiştim ki. Endişelenmeye devam et çünkü hasta. Ama iyileşecek öyle değil mi? Sarayın şifahanesinde her türlü hastalık iyileşir, öyle değil mi? Dilerim öyle olur Firuze. İnelim validem. Gidelim. Hayır. İyileşmek zorundasın Abdülkadir. İyileşmek zorundasın. Ne yapacaksınız bana? Öldürecek misiniz beni? Otur. Payitahta İzmir'den gelmişsin. Burada matbaalarda gazete kağıtlarını taşır,
makinaların bakımıyla alakadar olurmuşsun. Karşına bizim paşalarımızdan biri çıkmış. Rahmet üzerine olsun Ahmet Cevdet Paşa. Amin. Hukuk adamı, muharrir, büyük tarihçi. Medreselerin yetiştirdiği son büyük adam. Ahmet Cevdet Paşa seni keşfetmiş. İlkin onun yanında katiplik yapmışsın. Hiç mi bir şey öğrenemedin de? Bizim kaçacağımız yalanını yazdın gazetende. Cevdet Paşa'nın ilminden, doğruluğundan, hakikatinden hiç mi nasiplenmedin? Ahmet Cevdet Paşa bize gelip senden bahsetti. Cevherdir dedi. Biz de sana burs bağlayıp Paris'e tahsile yollamışız. Sana Avrupa'da hakikatten nefret etmeyi mi öğrettiler? Ne kadar çok yalan yazarsan o kadar iyi mi dediler? Bütün gazeteciler bu haberi yazıyordu. Ben de onlardan geri kalmamak için aynı haberi yazdım. Affedin. Söğütlü'ye ara ara bazı kişileri takip etmesine salık veririz. Hususiyetle Avrupa'da tahsil görmüş gençleri. Namazını kılar mısın? Alnın secdeye varırmış. Kalbinde yalan varken, bile isteye yalan yazarken vicdanın sarsılmaz mı? Sarsılır hünkârım. Söğütlü Osman senin hakkında devletini seviyor lakin sultanı sevmiyor diye yazmış. Hata ettim hünkârım. Bizi sevmeyebilirsin. Bu bir hata değil. Lakin iftira atma. Osmanlı sultanını kim olursa olsun yalan söyleyerek suçlaman... Hayır. Bu bir kabahat. Hem de büyük kabahat. Onlardan biri olmadığımı göstermek, kendimi temize çekmek için bir fırsat verin hünkârım. Devletime hizmet edeyim. Biz de sende bu iman var mıdır diye merak ederdik. Vardır hünkârım. Batı'nın yalanlarına kapıldım. Beni orada süslü sözlerle karşıladılar. Övdüler. Sonra bir kız tanıdım. Çok güzeldi. Beni nereye götürdüyse oraya gittim. Sonra ben de onun gibi oldum. Unuttum. Nereden geldiğimi unuttum. Para verdiler. Emrime muhabirler verdiler. Hatta uşağım bile vardı. Sonra da uşaklık ruhunda yuva yaptı. Yaptı. Sonra her şeyi fark edip memlekete döndüm. Lakin olmadı. Affedin. Sizi İngiliz sefaretine götürecekler. Orada Parvus namında bir adam var. Kutunun içinde fotoğrafı mevcut. O adamı alıp bize getireceksin. Yaparım hünkârım. Devletim için her şeyi yaparım. Âlâ. Yaptığın yalan haberlerin bedelini öde bakalım. Dua et ki bizde Murat diye bir cengaver var, onu getirmedik. Söğütlü'nün eli ölçülüdür. Senden şüphelenmemelerini sağlayacak kadar. Kusura bakma kardeş. Diğerlerini de inandırmak lazım. Hak ettim. Sen yine de öyle söyleme. Dua yerine geçer. Sonra daha beteri seni bulur. Ya Allah. Sağ ol kızım. Muhafız Dursun Efendi sizinle görüşmek isterler. Gelsin.
Sultanım. Evet, seni dinliyorum. Bir malumat edinebildin mi? Mahmut Paşa kimlerle görüşüyormuş? Paşam vaktinin çoğunu sarayda görevinin başında geçiriyor. Hı. Geri kalan kısmını da evinde. Evet. Lakin uğradığı bir ev daha var. Neresi? Pazarın arka sokağında bir ev. Sahibi dul bir kadın. Paşam gittiğinde kadının kapıyı açıp onu içeri davet ettiğini gördüm. Paşam yaklaşık 1 saatini o evde geçirdi. Çık! Validem? Ne oldu? Validem! Sultanın hükmü nedir? Osmanlı Devleti tarafından tutuklanan gazetecilerin yaptığı hainlik devletimiz tarafından asla unutulmayacak. Yaptıkları yalan haberlerle devlete zarar verme suçları sabittir. Matbuat hürriyeti? Siz hükmü sordunuz, ben de söyledim. Suçları sabittir. Lakin hünkârımız merhamet gösterdi. Gazeteciler bırakılacak. Sultan Hazretleri yerinde bir karar vermiş. Hepsi sürgün edildi. Bir daha asla payidahta adım atamayacaklar. Hepsinin İngiltere ilticaları için gerekli olan işlemleri başlatacağım. Müsaade ederseniz hepsini yanımda götürmek isterim. Götüreceksiniz. Götüreceksiniz. Validem, ne olduğunu söyleyecek misiniz artık? Neden pederimin eşyalarını atıyorsunuz? Çünkü pederinin artık bu evde bir yeri yok. Validem, bu dedikodulara inandığınızı söylemeyin lütfen. Dedikodu falan değil Sabahattin. Hakikat bu. Tetkik ettirdim. Babam başka bir kadınla görüşüyor. Beni aldatıyor. Yok yahu, mutlaka bir yanlışlık vardır. Pederim öyle şey yapmaz. Sizden de paşalıktan da vazgeçmez o. Senin pederin karda yürüyüp izini belli etmeyen cinsten. Lakin bu defa fena yakalandı. Şimdi al şunu, al şunu. O sevgili pederinin eşyalarını topla. Yemin ederim bir dakika durmayacağım, atacağım hepsini camdan. Bir konuşsaydınız bari validem. Konuşulacak bir şey yok. Bir daha bu eve asla adımını atamayacak o. Münasip bir vakitte de boşayacağım, onu görürsün. Ya pederim öyle şey yapabilir. Gerçi validem. Size de şimdi yalan söylemeyeyim. Mahmut Paşam, hayrola? Vallahi Tahsin Paşam, içimde bir sıkıntı var ama nedir ne değildir ben de bilemedim ki paşalar. Hayırlısı. Hayır olsun. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, El Muzaffer daima. Paşalar, ne dersiniz bu matbuat alemine? Napolyon 3 gazete beni 100 top güllesinden daha çok korkutur demiş. Beni de hünkârım. Ben gazetecileri kasaplara benzetiyorum. Gece kestiklerini gündüz yiyorlar. Gazeteler mühimdir paşalar. Eğer hakikatle yolunu çiziyorsa hem idareciye hem de millete doğru yolu gösterir. Lakin herkesin fikrine hücum eder. Herkesin onlar gibi düşünmesini ister. Eğer beslendiği kaynak yalansa o vakit herkese yalanı dayatır. Millet adi bir hırsızlık vakasıyla çöküşe sürükleyecek siyasi bir vakayı ayırt edemezse felakete kapı aralar. Hünkârım, insanlar gazetede yazan her havadisi doğru sanıyorlar. İşte mesele bu. Bizim milletimiz yalan söylemeyi haram bilir. Asla muhatabının yalan söylediğini düşünmez. Duyduğu şeyin bir şahitlik olduğunu kabul eder.
Avrupa kafası ise her şeyde bir yalan arar. Yalan haber ortaya çıksa muharriri iddiadır der geçer. Bizde ise böyle değil. Bu sebepledir ki paşalar, bizdeki gazeteler hassas olmaya mecburdur. İki havadisle milleti sokağa döktüklerinde bu işin ağırlığı altından kimse kalkamaz. Unutmayınız paşalar. Harp atına yanlış çakılmış bir nal, atın ayağını hasta eder. Atın ayağı atı mahveder. Koşamaz. Koşamayan at, üzerinde taşıdığı komutanı mahveder. Bir komutan orduyu mahveder. Ordu tüm milleti mahveder. Sebep o yanlış çakılan naldır. Biz de yalan bir havadise devletimizi kurban edemeyiz. Gazeteciler ne vaziyette paşa? Hünkârım, gazetecilerle alakalı emriniz yerine getirildi. Gazetecilerin hepsi serbest. Arzu ettiğiniz gibi oldu. İngiliz sefir gazetecileri sefarete götürüp ilticalarını kabul edecek. Yakında düşmanımızın boynu idam ipine teslim olacak. İnşallah. İnşallah. Gel. Kendi kendine mi oynuyorsun? İnsan her zaman kendine göre bir rakip bulamıyor. Abdülhamid'i özlüyorum. Murat denen o hafiye, ölen paşa kızıyla ilgili soruşturmaya devam ediyormuş. Zindandaki adamı sıkıştırıyormuş. Bir katil arıyorlardı. Onlara bir katil verdik. Daha ne istiyorlar? Arkasında kimin olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Peki biz bulunmak istiyor muyuz? Sana o hafiyenin cezasını vermeni söylemiştim. Uygun zamanı bekliyorum. Merak etme. Murat ölecek. Bunlar mı koruyacak hünkârımızı? Biz koruyacağız. Asker! Elini kaldıran olursa o eli kırarım. Herkes nizamına girsin. Kısasını aldın kardeşim. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Dağılın! Dağılın! Senin suretin de güzel, yüreğinde. Bir defa cesursun. Gözün karardı mı 7 düvele meydan okuyorsun. Ah sen, sana uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var. Bana ne söyleyeceksin Murat? Gel. Gazetecileri almışsın. Aldım. Uzun zamandır diplomatik olarak kazandığım tek şey bu. Payitahttaki ömrünü uzattın. Britanya hükümeti seni takdir edecek.
Ama kendi ömrümden yiyorum. İtiraf etmekten nefret ediyorum. Abdülhamit'in siyasi dehasının karşısında ömrümün saniye saniye azaldığını hissediyorum. Gazeteciler burada mı ikamet edecekler? İltica başvurularını aldım. Burada kalmalarına müsaade yok. Hepsi İngiltere'ye gitmeye mecbur. Abdülhamit hepsini sürgün etti. Beklesinler. Eğer beklerlerse tekrar tutuklanırlar. Yaklaşıyor Sefir Efendi. Payitahta hüküm süreceğimiz günler. Hepsi o günün haberlerini yapmak için beklesinler. Ne yapacaksınız? Ya ben öleceğim ya da Osmanlı. Asker! Serbestsiniz! Murat Efendi, bir dahakine herkes kendi çapında çuval sırtlansın. Söğütlü. Hünkârımızı korumanın yükü ağırdır. Bak gör, bir dahakine yükü bir kat daha arttıracağım. Çuvalı ben sırtlanacağım, sen de beni sırtlanacaksın. En az 5 tur attıracağım sana. Demek şikayet edersin ha? Olur Murat Efendi. Madem ki hünkârımızındır, kaçandan Ahmet'tir. Dur. Hayırdır? Ne oluyor? Ben seni tanıyorum. Sen benim yarimi kaçıran alçaksın. Hoş lan, düzgün konuş. Senin beynini patlatırım. Sıksana lan. Hadi. Sıksana lan. Lan sık. Hadi. Sıksana. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Benim yarimi kaçırdı bu. Ulan sen nerelisin ki Söğüt'ün delikanlısı senin yerini kaçırsın ha? Bas git. Sen benim askerime nasıl vurursun? Askerine sahip çık paşa. Haddini bil. Bu askerler hünkârımız için halkın... Evet paşa gördük. Askerin halka silah çıkarttı. Omuz arkadaşına silah çekti. Kendine gel Murat Efendi. Bir daha ne bana ne askerlerime saygısızlık etme. Siz de işinize bakın. Asker! Kışla! Oğlum, kıymetlim. Uyan artık, aç gözlerini hadi. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Göreceksin. Bizim bir arada yapamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bak baban sen uzaklardayken bile yanı başındaymış. Hiç yalnız bırakmamış seni. Hiç vazgeçmemiş senden. Abdülkadir. Ne alacağın parlak bir vazife. Ne para, ne güç. Hiçbir şey mühim değil. Bizim gerçek hazinemiz ailemiz evladım. Birbirimize olan sevgimiz. Hadi aç gözlerini. İngiliz sefareti. Önü büyük caddeye açılıyor. Buradan çıkacaklar. Biz nerede olacağız? Siz buralarda olacaksınız. Atlı olacaksınız. Sokağın başında bir araba bekliyor olacak. Genç muharir adamımızı buraya getirecek. Siz de arkadan bir hareket olursa onu engelleyeceksiniz. Anladım hünkârım. Arkadan bir takip olabilir. Bu yüzden atlı olacaksınız. Takip eden olursa indirin. Emredersiniz hünkârım. Tahsin Paşam. Siz de beklediğiniz kişi için dar ağacını hazır edin. Askerleri saraya yerleştirdim. Lakin ne arzu ettiğinizi anlamadım.
Göreceksin paşa. Göreceksin. Abdülhamit ya payitahtı yakacak ya da kafasına sıkacak. Askerler için emriniz nedir? Ölecekler. Saraya saldıracaklar. Hep birlikte intihar ediyoruz. Ya kazanacağız ya da yaktığımız ateş hepimizi kül edecek.